Merhaba arkadaşlar. Bugün Eyüp Güreş ile ne üretek? Bugün Eyüp Güreş ile yaz aylarının vazgeçilmez lezzetlerinden doğal kendi limonatamızı kendimiz yapalım. Şöyle bir dalda nane alalım. Limonlarımızı topladık. Sonra güzelce yıkadık ve şimdi limonataya başlıyoruz. Limonata için sadece limon, su ve şeker gerekiyor. Öncelikle aynı aromatik bitkisel yağlar yaptığımız şekilde böyle bir rendenin en küçük yerini kullanıyoruz. Sadece limonun kabuk kısmını alacağız arkadaşlar. Beyazına girmeyeceğiz. Asıl zaten limonataya o kendine has rayasını veren bu limonun sarı kabuk kısmı zaten en etkili, bu esansiyel yağlarında bol olduğu kısmı orası. Arkadaşlar tarifimi ben 1,5 litre su kullanarak yapacağım. Onun için içine 7,5-7-8 tane limon koymamız gerekiyor. Ben limonları rendeleyeyim. Evet arkadaşlar, 7 tane limonu beyazlarını almayacak şekilde rendeleme işlemini bitirdim. Şekerle böyle ezip canını okuyacağımız derin bir kaba alıyorum. Direkt de yapabilirsiniz ama benim kabım çok büyük değildi. Normalde her bir limon için bir kaşık şeker koymamız lazım ama ben 5 kaşık koyacağım. Tamamen sizin damak zevkinize kalmış bir şey. Ve ne yapıyoruz? Böyle bir tahtayla güzel iyice limon kabuklarını şekerle eziyoruz. Şekerin bu sert yapısı limon kabuğunu ezme konusunda aynı zamanda zımpara görevi de görecek bizim için. Ben bunu iyice ezeyim. Tamam. Zaten o kadar ince rendeledik ki harika oldu. İyice ezdim. Bakın şu şekilde. Buna isteğinize kalmış ama ister çaylarda, ister limonatalarda
Naneyi ben seviyorum. Tabii sevmenize bağlı olarak daha az veya daha fazla koyabilirsiniz ya da hiç koymayabilirsiniz. Yine şeker yerine isterseniz bal da kullanabilirsiniz. Böyle birlikte eziyoruz. Bunu isterseniz aslında asıl olan hazırladığımız limon ve şeker karışımını bir gün mesela dolapta bekletirseniz daha harika böyle kokusu geçer. Ama netice itibariyle böyle canınız istediği zaman öyle bir gün bekleyeceğim edeceğim falan dediğiniz için çoğu zaman vazgeçiyorsunuz. Nasıl olsa piyasada hazır limonatalar, hazır çaylar var. İnanın bu tarifle böyle hemen akabinde limonatamızı içmiş olacaksınız. Limonları sıkmaya başlıyoruz. Yani şunu da belirtmekte fayda görüyorum arkadaşlar. Aldığınız limon çok önemli. Genelde malum dalından topladım biliyorsunuz. Bunları büyük şehirlere gönderirken ya da il dışına koruyucu maddeler koyuyorlar. Böyle üzerine mum kaplı kimyasallar koyuyorlar. Ona çok dikkat edin. Çok iyi yıkamalısınız. Tabii çıkar çıkmaz onu da bilemiyorum ama. Ve ardından hazırladığımız iyice şekerle ezdiğimiz limon kabuğu ve naneyi ilave ediyoruz arkadaşlar. Tahtada olan limonlar ve şeker karışımları da heba olmasın diye bu şekilde iyice karıştırıp bekliyoruz. En son aşamada süzme işlemini yapacağız. Su, şeker, limon ve nane bir miktar bekledikten sonra böyle bir süzgeç yardımıyla süzüyoruz. Eğer bu hazırladığımız limon şeker karışımını eğer bir gece saklatmış olsaydık buzdolabında rengi daha duru olacaktı. Ve şimdi bunu da alıyorum. İşin en güzel kısmındayız. Limon kabuklarının artık lezzet katan limon kabuklarını iyice böyle sıktıra sıktıra süzüyoruz ki muhteşem lezzetini daha iyi alalım diye. Dalından taze taze kopardığımız ya da satın alırken dikkat edip böyle mumlu, koruyuculu olmayan limonlardan aldık. Onları bir güzel yıkadık. Sonra rendenin en ince kısmıyla beyazına gelmeyecek şekilde sadece sarısını alacak şekilde rendeledik. Arzu ederseniz 3-5 yaprak nane de ilave edebilirsiniz. Ve bu 7 limona normalde her limon için bir çorba kaşığı toz şeker koymamız gerekiyordu. Ama ben 5 kaşık koydum. Daha böyle limonun tadını almak, ağzım yapış yapış olmasın diye. Ve ardından birbiriyle karıştırdık. 1,5 litre su ilave ederek limonatamızı hazırladık. Ben şimdi dolapta birazcık bekleteceğim ve en son lezzet testine 2 tane buz atıyoruz limonata bardağına.
Ben yaptım diye demiyorum. Gerçekten mükemmel olmuş. Sadece yarım saatinizi alacak. Hadi yarım saat, bir saatte soğusun ya da direkt buzla. Bırakın artık gazlı içecekleri, işte diğerleri de, ice tea'lere para vermeyin artık. Oh, canıma değsin. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Her şey gönlünüzce olsun.